Merhabalar, Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda üçgen formda bir kup çalışacağız. Lastik örgüsü, klasik hepimizin bildiği örgülerde çoğunlukla kullandığımız lastik örgüsüyle öreceğiz. Aynı zamanda herhangi bir içerisine astar ya da poşet istemeyen bir model olacak. Ben mısır pamuğundan bir iplik kullandım. Siz isterseniz bikini ipi ya da koton iplik kullanabilirsiniz. 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Öncelikli olarak sihirli halkamı yapıyorum ve içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım oluyor. Daha sonra halkamın içerisine 5 tane daha ikili trabzan örüyorum. 6 tane toplamda ikili trabzanım başlangıcım oluyor. Üçgeni oluştururken iki kenarda 6'şer tane trabzan kullanacağız. Alt kısımda da 4 tane trabzan kullanacağız. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum 6 trabzandan sonra ve yine halkamın içerisine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Son derece kolay bir model. İlk kurulumu yaptıktan sonra hızlıca ilerliyor. Bir gün içerisinde kullanacağınız modele göre çok rahatlıkla braletinizi, büstiyerinizi bitirebilirsiniz. Yine bir tane zincir çekiyorum 4 trabzandan sonra ve ikinci kenarımı oluşturmak üzere 6 tane ikili trabzan örüyorum. Böylece üçgen formumu elde etmiş oluyorum ilk sıradan. En son kısımda da son trabzanımı ördükten sonra iyice ipimi sıkıştırıyorum ve son trabzanla birlikte üst sıraya geçiriyorum. Tığıma ipimi doladım, başlangıç noktasına battım ve 3 ilmeği bir seferde ördüm. Bir tane tekli trabzan yapmış oldum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Hemen yanda oluşan boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum ve ilk ördüğüm trabzanı tığ önden batıyorum, ipimi uzatıyorum, bir tane ikili trabzan örüyorum. İkinci trabzanıma tığ arkadan batıyorum, gördüğünüz gibi klasik lastik oluşturuyorum, yani ikili trabzan örüyorum. Sonra tığımı bir kez önden batıp ikili trabzan örüyorum, bir kez arkadan batıp ikili trabzan örüyorum ve yine son kez önden tığımı battım, ikili trabzan ördüm, arkadan tığımı battım trabzanın üzerine ve ikili trabzan ördüm. Şimdi boşluk kısmına geldim. Bir zincirlik, buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum ve arttırmamı yapıyorum. Arttırma her daim 2 artı 2 olarak olacak son sıraya kadar. Aralarda da hep bir zincir olacak. Bir zincirimi çektim, 2 trabzanımı yaptım ve şimdi dörtlü trabzan grubuna geldim. Birinci trabzanımı önden batarak örüyorum. İkinci trabzanımı arkadan batarak örüyorum. Üçüncü trabzanımı trabzan üstüne önden batıp örüyorum ve dördüncü trabzanı trabzanın üzerine arkadan batıp örüyorum. Yine boşluk kısmıma geldim. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Böylelikle ikinci arttırmamı da yaptım. En başta bir yarım sıra örmüştüm. Şimdi ikinci kenardaki 6 trabzana geldim. Bunun da ilkine önden batıp trabzan örüyorum. İkinciye arkadan batıp trabzan örüyorum. Üçüncüye tığ önden batıp trabzan örüyorum. Dördüncüye tığ arkadan batıp trabzan örüyorum. Beşinciye tığ önden batıp trabzan örüyorum ve altıncıya tığ arkadan batıp trabzan örüyorum. Şimdi yarım köşemin kalan yarısını örüyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan örüp tığıma ipimi doluyorum. Başlangıç noktama batıyorum ve 3 ilmeği bir seferde örüyorum. Bakın üçgen formum gayet görünür şekilde oldu. 3 tane zincir çekiyorum yeni sırama başlamak için. Hemen yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi benim ilki önden batıp örmüştüm. Artı 2 yaptım. Yani yine önden batıp trabzanlara başlıyorum. Bir tane arkadan batıp trabzan örüyorum. Ve alt sırada ördüklerime zaten geldim. Burada tığı nereden batacağım artık belli. Bir trabzan önde dururken bir trabzan da arkada duruyor. Bunları da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Önde duran trabzana önden batıp trabzan örüyoruz. Arkada duran trabzana da arkadan batıp yine trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyoruz. Daha doğrusu köşeye kadar geliyoruz. Köşeye geldiğimizde de
Yine köşe boşluğunda 2 artı 2 arttırma yapacağız. Bakın 2 tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi yine tığımı önden batıyorum. Yine tığı arkadan batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Alt sırada oluşturduğum kısma geldim. Tığı önden batıyorum. Yine tığı arkadan batıp trabzan örüyorum. Bu şekilde alt kenarımın da sonuna kadar devam ediyorum. İkinci arttırma köşeme geliyorum. 2 tane trabzan örüyorum ortadaki boşluğa. Bir tane zincir çekiyorum ve 2 tane ikili trabzan daha örüp ikinci arttırmamı da tamamlamış oluyorum. Şimdi yine son kenarıma geldim. İlk trabzanı önden batıp örüyorum. İkinci trabzanı arkadan batıp örüyorum. Ve alt sırada oluşturduğum lastikten devam ediyorum. Önde duran trabzanların üzerine önde duran bir trabzan, arkada duran trabzanların üzerine de arkada duran bir trabzan örüyorum. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Yarım köşemizi örmüştük. Yine kalan yarısını öreceğiz burada. Boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüp tığımıza ipimizi doluyoruz ve başlangıçta çektiğimiz zincirin içerisine batıp ilmek kaydırıyoruz. Ve şeklimiz aslında bu kadar kolay. Bundan sonrasında artık köşelerden 2 artı 2 trabzan arttırma yaparak toplam 12 sıraya kadar kupumuzu örüyoruz. Şimdi aslında kupon örümü bu kadar. Ben her iki kupu da birleştirme yöntemi de göstermek istiyorum ve ondan sonra videomu bitireceğim. Köşe noktasından ipimi sabitleyip 4 tane zincir çekiyorum ve önde duran trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine önde duran trabzanın üzerine yani önden böyle dolayarak değil de sadece üzerindeki boşluğa batarak trabzan örüyoruz. Bir tane zincir, bir tane önde duran trabzanın üzerine trabzan, bir tane zincir, bir tane önde duran trabzanın üzerine trabzan şeklinde kenar noktasını tamamen örüyoruz ve köşeye geldiğimizde burada yine bir üçgen şekli oluşturacağız. Bu şekilde aralarda birer zincir olacak şekilde biz deliklerimizi oluşturalım. Ve takip eden köşeye kadar böylece devam edelim. Bu arada ortalama 85 beden için uygun olacaktır bu ölçü. Yine kupa ölçünüze göre bunu küçültebilirsiniz. Yani 12 sıra değil de 10 sıra örersiniz mesela. Onun gibi kupa ölçüsüne göre devam edebilirsiniz. Şimdi köşeye geldim. Az önceki köşede bir zincir çektiğim noktadayım. Buraya batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine önde duran ilk trabzanın üzerine batıp burada bir tane trabzan örüyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Önde duran tüm trabzanlarımı aralarda birer zincir olacak şekilde trabzanları örmeye devam ediyorum ve burada da bir delik sırası oluşturuyorum. İkinci kenarımı da bu şekilde örmüş oluyorum. İkinci kenarı bitirdiğimde köşe noktasına gelince de diğer kupu eklemesini yapacağım. Bu noktaya kadar gelelim. Üçüncü köşe noktasına geldim. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi dolayıp diğer kupun yine alt noktasına dikkat ederek gelelim. Bakın köşe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk takip eden sıradaki önde duran trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine önde duran trabzanların üzerinden birer tane trabzan yaparak bu sırada da yine delik oluşturuyorum bu kenarda da. Aynı şekilde köşe arttırmasını da diğer kupta yaptığım gibi yapacağım. Bakın birleştirme böyle
görünüyor olacak. 2 köşeyi ve 3. köşeyi de örüyorum. 3. köşenin bakın son noktasına geldim. Ara boşluğa battım. Bir trabzan yaptım. Sonra yine bir zincirimi çekiyorum. Önde duran ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Karşı köşedeki ilk karşılık gelen deliğimin tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırıyorum ve iki kenarı birbirine bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine önde duran trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bunun karşı kupta denk gelen deliğin üzerinden ilmek kaydırıyorum ve yine bir zincir çekiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Denk gelen zincirin üzerinden yine karşıdaki trabzana ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, ilmek kaydır. Burayı ne kadar kapalı isterseniz karşılıklı birleştirmeyi o kadar uzatabilirsiniz. Daha sonrasında da yeterli gördüğünüz kısımdan sonra kenarın kalan bölümünde yine önde duran trabzanlardan aralarda birer zincir çekerek delik sıramızı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle de kupların birleştirmesi de tamamlanmış olacak. Bakın görüntüde bu şekilde oluyor. Karşılıklı delikleri birbirine ilmek kaydırmayla bağlamış oluyoruz. Kupun yapımı ve birbirine birleştirilmesini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bununla alakalı bir video daha çekeceğim ve bir modelin anlatımı olacak bu videomda da. Benimle birlikte örüp umarım keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.